Bu hafta kolay bir yük maceramı yarı yoldan paylaşmaya karar verdim arkadaşlar. Bugün günlerden 10 Şubat Salı. Şu an taşıdığım yükü 9 Şubat Pazartesi saat 11-11.30 gibi yükledim, yola çıktım, Hamburg'a getirdim ve şu an Hamburg'a bir 60 kilometre yolum var. Hızlı bir şekilde yükledim, hızlı bir şekilde indireceğimi umuyorum. Çünkü bunlar pimapen, okula gidiyor anladığım kadarıyla. Şimdi birazdan beraber göreceğiz bir saat içinde. Ve zaten çok hafifler yani inanılmaz şekilde 7 numarayı çok rahat bir şekilde yol aldım. O yüzden dün kayda giremedim. Dedim ki bu sabah indirirken gireyim. Çünkü buradan aynı şekil pimapenlerin sabitlendiği demir bir şeyler var, böyle paletler. Onları alıp aynı şekil geri döneceğim. Bu Nürnberg'e yakın bulunan Schweinfurt'un yanında bulunan bir köy, bir kasaba. Hofheim. 500 kilometre kadar bir yol yani. Almanya'da bu uzun yol oluyor. İyi bir yol. Şimdi sabah saat 6.45. Çekiçte dolmasını bekliyorum. Abfahrt kontrol çekiçlerin 15 dakikada olmasını bekliyorum. Abfahrt kontrollerimi yaptım ben hızlı bir şekilde. Birazdan yola çıkacağım. Dedim ki indirirken en azından yüklerken beraber olurum ve teslimatta da beraber bir yük macerası, kolay bir yük macerasını paylaşayım dedim. Çünkü son zamanlarda çok konu anlattığımı düşünüyorum ve inanılmaz yoruldum yani bir şeyler anlatmaktan. Biraz da spontane akışına bırakarak bir video sizinle paylaşmak istedim. Şimdi yola çıkayım, devamını orada anlatırım. Saat 7 oluyor ama hala hava aydınlanmadı. Yaz saati uygulamasına geçmemiz lazım. Gece çekimi iyi olmayabilir arkadaşlar ama dedim ki en azından bir şeyler göstereyim. Şimdi geceyi konakladım. Parktan çıkıyorum. Burası 7 numara üzerinde Hamburg'a 50 kilometre olan bir park. Gayet büyük. Akşam 6.30'da yer buldum yani. Gayet güzeldi. Dün yükledim arkadaşlar öğlen gibi. Şimdi yükün içeriğini bilmediğimden dolayı çok fazla bir şey çekemedim yani. Çekmek istemedim. Çünkü gittiğim firma metaldi. Ben dedim inşaata ilgili bir şeyler yüklerim, böyle hani metal çubuklar falan. Pimapen hiç aklımdan geçmiyordu ama pimapen çıktı, gayet kolaydı. Niye kolay? 7 numaraya tonajlı girmek kötü olurdu gerçekten. Kassel dağları var çünkü. Onları geçmek tonajlı kötü oluyor. Yani kağıtta 15 ton yazıyor ama araç şu an 3,5 ton basar gösteriyor yani. Total ağırlığım 22 ton falan. 6 ton 7 ton yük gözüküyor. Zaten boş halim 15 ton ya da 16 ton geliyor. İşte yakıttır, ben dahil falan, ıvır zıvır. Bu şekilde. Sonra dedim en azından sabah dedim başlarken çekerim. Beraber indiririz. Beraber boş paletleri yükleriz, geri götürürüz. Bu yükü teslim ederiz. Sonra macerayı kapatırız diye düşündüm. Son dakika paylaşma kararı aldım. Biraz spontane oldu. Daha iyi oldu. Son dönemlerde başta videoda dediğim gibi çok hep anlatım biraz beni de gerdi açıkçası. Her şeyi anlattığımı düşünüyorum. Çünkü devamlı aynı sorular geliyor. Bazı arkadaşlara cevap bile vermiyorum. Yani çünkü videolarım çoğunda istedikleri cevaplar mevcut yani. Biraz araştırmaları gerekiyor. Gelmek isteyen bir insanın buraya böyle hemen 2 mesaj attım böyle olacak, şöyle olacak diye bir şey yok yani. Dediğim gibi bir videoda paran yoksa göç edemezsin. Hayatın acı gerçeği. Neyse ben şimdi biraz yol alayım. Hava böyle bir aydınlansın. Etraf bir kendine gelsin. Daha iyi görüntüler olacağını düşünüyorum. Hamburg şaşırtmıyor. Diğer olan büyük şehirler gibi. Adrese kaldı 27 kilometre. Artık Hamburg sınırları içerisindeyim. Stau.
Şaşırttın. Normal. Da bana şu an bir 5-10 dakikada olabilir bu. 15 dakikada olabilir. 30 dakikada olabilir. Duruma göre ama 9,5 dakika diyor. Üstüne koy. Bir 15 veya 30 dakikaya mal olabilir gibi duruyor şu an. Yapacak bir şey yok. Arayıp şirkete bilgi vereyim. Guten Morgen, Herr Eckert. Jawohl. Ja, ich bin bei am Speditionfahrer. Ja. Ich muss abladen Fenster. Ja. Ich komme 15 oder 30 Minuten später, weil dieser Stau. Ja, alles gut, alles gut. Alles gut. Ich habe nur kleine Frage. Diese Busbahnhof fahren oder geradeaus Schule fahren? Diese Strecke. Das ist nicht bis, das ist gleich, wenn du auf den Tesenoweg kommst. Okay, Gleich vor der Containerburg. Containerburg. Okay, ich komme gleich. Mach mal rufen, okay? Das ist Tesenoweg 1. 1, okay. Tot. Ja, bei Container, da steht große Containerburg. Okay. Musst du rein. Ist Farbe blau oder Weiß. weiß? Weiß, okay. Weiß. Okay, danke dir. Bis bald. Also, bis gleich. Okay, ciao. Ciao, ciao. Adamları aradım, geç kalacağımı söyledim. Haritadan üzerinden baktım, Busbahnhof var, bir de okul var ama okula gidecek yazıyor. Dedim Busbahnhof'a mı gireceğim hani yoksa düz mü devam edeceğim okula? Orada dedi büyük beyaz konteyner var dedi. Artık alana gidince beraber göreceğiz. Ama şu stavları bir bitireyim ben artık yani. 13 kilometre kaldı. Yani bir sıkışma noktasından çıkıyorsun, bir gidiyorsun 500, 800, 1 kilometre sonra yine sıkışıyor. Yani Hamburg'da kronik sorun abi işte burada. Bunun otoyolu da tadilatta 7 numara. Orası da çok kötü sıkışıyor. Burada şehir içleri de böyle sıkışıyor. Ama benim favori mekanım İstanbul trafiği olarak gördüm. Köln, Duisburg, Düsseldorf, Bonn, Leverkusen. Abi o taraflar felaket ya. Son 5 haftadır zaten neredeyse oraya çalışıyordum. Sonunda kurtuldum dedim. Bu sefer Hamburg'a geldim. Burası da böyle işte. Şimdi burada mesela 9,5 dakika ya da 9 dakika gecikme diyor. Bu 9 dakikayı üstüne koy 15 dakikaya mal olur yani bu. Çünkü tam işe gitme saatleri. İlk kalktığımda ben 6'da uyandım. Baktığımda trafik hiçbir şey yoktu. Bir elimizi yüzümüzü yıkayalım dedik. Bir lavaboya gidelim. Gittik geldik 30 dakika sonra etraf kıpkırmızı olmuş. Tam Hamburg şehir alanı merkezlerindeyim yani. Bisikletliler göründüyse Almanya'da zaten geçmiş olsun. Şehir merkezindesin demektir. Ve çok trafik ışığı var abi inanılmaz şekilde ya. Şuraya bak. 2'de 1 kırmızı, 2'de 1 kırmızı. 6,5 kilometre yolun kaldı. 20 dakikada yol alacaksın ya. Koca tırla Hamburg şehir içinde tur atıyoruz resmen. Trafik ışıkları bitse. Abi az önce yeşildi şimdi kırmızı tekrar kırmızı. Yeşil dalgası politikası uygulamıyor musunuz siz? Ne yapıyorsun lan? 500 metre kaldı artık vardık yani. Zaten haritadan görmüştüm ben. Şehir içinde olacağını tahmin ediyordum. Ama bu kadar şehir içi süreceğimi bu kadar beklemiyordum yani. O çobanlara da teslimat yapıyoruz ama bu kadar sürmüyoruz şehir içinde. Gerçi o çoban adreslerini artık %70, %80 oranında ezberledim. Bildiğin yere gitmek çok farklı. İlk defa gidiyorsun çok farklı. Şehir içinde daha çok dikkat etmen gerek.
Otobüste tam duracağı yeri bulmuş gerçekten. Teşekkür ediyorum dayı. Git hadi git. Nach 100 Metern biegen Sie rechts ab. Abi buraya mecbur gireceğiz. Çıkmaz yol diyor. Gireceğiz. Geçmiş o. Ice konteyner. Solda ağaçlar. Şöyle şurada duralım en iyisi biz. Hallo? Hallo, ich habe dich gerade gesehen. Du bist zu weit gefahren. Falsch fahren? Siehst du hinter dir die... Also es ist Ende der Containerburg. Zur Ampel hin. Und dort ist eine Einfahrt. Da steht auch ein großer blauer Kran drin. Okay, ich habe linke Seite habe viel weiß Container. Genau. Aber da musst du noch ein Stück zurückstoßen. Ich muss zurückfahren? Ein Stückchen zurückstoßen. Okay, warte mal. Ich muss korrigieren. Okay. Es fährt gerade ein Betonmischer an dir vorbei, glaube ich. Erste links fahren. Vielleicht. Warte mal, ich komme gleich. Schaust du Platz muss. Erste. Okay? Demiştim ya arkadaşlar size yük kolay. Yük ağır değil. Yük ağır değil ama alan sıkıntı. Demirlere sürte sürte geçtim yemin ederim. Abi şaka gibi ya. Good. Hey. Los. Okay. Şimdi yanaş. Çatı aç. Okay. Oğlum biz nereye düştük bugün ya? Şu beyaz transiti çekecekler. Yük inmeye başlayacak. Burada da kranı görebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle dar bir inşaat alanı. Ben size şöyle biraz etrafı göstereyim. Sonra bunları indirdikten sonra buradan çıkmak var. Yani mevzuyu kes. Kolay olacak dedik. Ama mevzuyu kesin kırıldı.
Nedeni de pimapenler çok yüksek abi. Havaya kaldırdım şey yapmak için çatıyı. Sıkıntı büyük şimdi. Devamını nasıl yapacağız bilmiyorum. Bir taneyi aldılar. Kıran indirdi. Sıkıntı abi. Kolay olacak dedik ama ağır bir sıkıntı şu an. Yandık. Kolay olacak dedim ama harbi şu an sıkıntı. Bakalım nasıl çözeceğiz. Tam Türk iş çözümü yemin ederim. Sonuncusu gidiyor. Şimdi boşlar alacağım. Oğlum bu nasıl bir iş ya? Allah. Çatıyı da kranla hallettik ama bir daha orası yukarı kalkmaz. Yaptırılması lazım. Böyle kalsın şu anlık. En azından sorundan kurtulacağım. Biz de Polniş hemen. Polniş ya. Vale, drei Leute. Ya. Diese ist meine sind O. meine Kinder. Kinder. Good. Ich komme aus Türkei. Zaten böyle yerlerde ya Polonyalılar ya Türkler çalışır. Aslında kaldırmayacaktım. Çatıyı orada hata yaptık. Koleganın yönlendirmesiyle. Kaldırmadan alttan iterek o şekilde yapacaktık. Ama o dedi kaldır. Kaldırınca da basınç oluştu. Orası patladı. Zaten Auflieger'de biraz sıkıntı. Neyse en azından düzelttik. Bir daha dokunmayacağız oraya. Yoksa sıkıntı. Hadi git artık. Şimdi boş demir iskeletleri alalım abi ya. Vallahi ya. Abi bir şey kırıldığı zaman, döküldüğü zaman panik yapmayacağım. Sakince ne düşüneceğim. Çözüm bulursun. Biz de o şekli bulduk. Keşke olmasaydı. Ama açık dorseyle daha rahat olurmuş bu yük. Çünkü yüklerken ştapla yüklediler. Sadece bu sol tarafı havaya kaldırmıştım. Olmuştu. Şimdi iki taraf kaldırınca çatıyı da itmeye çalıştık. Sıkıntı oldu. Neyse toparladık en azından. Şimdi boşları yükleyeceğim birazdan. Boşlar da yüklendi gördüğünüz gibi. Tek sıkıntı çamurun içindeyim abi ya. Gerçekten. Diese und diese. Egal. Egal? Drehen besser. Musgumi, Deutschland. Danke, Chef. Bist du Maestro? Nein, das ist diese. Nein, dieser Dach kaputt machen. Normale? Ja? Okay, ich mach Flur, kein Problem. Nein, nein. Alles gut? Keine Chance, Okay. Problem, kein Problem. Weißt du, die gefunden?
Then I do that. Yes. No? What's your name in YouTube? Mehmet Mustafa. Oh, moment. Schau, Türkisch Name. Oh. Okej, danke. 2 Wochen. Fertig. No to za 2 tygodnie. Okej. Danke. Harbi nereye düştü? Santimlik geçiyoruz şu an. Danke, schönen Tag, ciao. Çıktık be. Şu naviyi falan ayarlayayım. Şimdi naviyi ayarladım. Artık çıkalım buradan ya. Hamburg'dan bir kurtulalım. Allah arkadaşlar, kamera açılarını artık pek önemsemiyorum. Elimden geldiğince doğal çekmeye çalışıyorum artık. Koyuyorum, açıyorum. Çünkü diğer türlü hem kameraya odaklan hem yükü odaklan olmuyor yani. Böyle dedim, en azından daha farklı bir içerikler olur diye düşündüm yani. Şunu net söyleyeyim. Tenteli iş yapıyorsan kolay iş yok arkadaşlar. Kolay dedim, yukarı değildi sadece. O yüzden kolay dedim. Ama inşaat alanını bu kadar beklemiyordum yani. Acayip dardı, sıkıntıydı. Pimapenler tam böyle çatıya 0-0'ydı. Çatı patladı sağ taraftan. Neyse, sonra düzelttik, bir şekilde açtık, indirdik, kurtulduk. Boşları yükledik. Hofheim'e doğru gidiyoruz. Buraya Nürnberg'e 150 kilometre. 528 kilometre yolum var. Yarın sabah inecek en azından.
Öyle bir garip bir yük macerası oldu. Sizi yükün ortasından başlattım. Kusura bakmayın. İndirme kolay alacak zannettim. Bir ara çekimi bırakmayı düşündüm. Sonra dedim çek Mehmet ne olacak dedim. Biraz da dedim doğal bir şeyi görsünler. Stresi falan. Yani stres yapacak bir şey yok aslında. Sakin kalacaksın. Öyle durumlarda. Sonra düzeliyor zaten kendiliğinden. Oradaki Polonyalı kolegalar da sağ olsun hemen 2 dakikada dedim bunu buraya koyarsak düzelir ve oldu. Böyle arkadaşlar işte anlık olabiliyor bunlar iş çerçevesinde. Çünkü dar alana gidiyorsun, inşaat alanına gidiyorsun. Dorseye 0'a 0 ufak bir kazayla da olsa olduk, indirdik. Şimdi Hamburg şehir içindeyim. Ben şuradan bir kurtulayım arkadaşlar. Otobana çıkayım. Sonra sizinle tekrar beraber olacağım. Hamburg şehir içinden kurtuldum. An itibariyle 7 numaradayım. Almanya'nın en uzun otoyolu. Kuzeyden güneye kadar kesintisiz bir şekilde seyahat edebilirsiniz. 7 numarada 340 kilometre kadar yol gideceğim. Sonra 70'e bağlanacağım. Ama tabii ki bu boş zamazingolar yarın inecek. Bugün adrese de yetişiyorum neredeyse. Ama ben gittiğimde fabrika kapatmış olacak. Çünkü akşam 7.30-8 arasında falan orada olabilirim. Geç olacak yani. Zaten bugün inmesi imkansız. Şu an saat 11.45. Bir 90 kilometre kadar sürdükten sonra bir kahvaltı için duracağım. Bir saat kadar falan. Kendime geleyim. Enerjim yerine gelsin. Şu an otobana çıktım, rahatladım ama açım. Açken ben değilim gerçekten. Zaten garip bir hava var. Bulutlar var, güneş vuruyor bir yerden ama nereden vuruyor? Göz alıyor. Hava 3 derece. Yarın Hamburg'a kar ve Perşembe de ciddi kar bekleniyor. Ben buradan kaçıyorum. En azından buna sevindim. Ben görmeyeceğim yani muhtemelen. İnşallah da görmem. Sıkıntı aga. Kar olunca harbi çok sıkıntı. Şimdilik böyle arkadaşlar. Ben biraz yol alayım, biraz süreyim bakayım. Nereye kadar gideceğiz bugün. Beraber yaşayıp göreceğiz. Şimdi kahvaltımı yapmak için parka geldim. Zaten biraz daha gitsem arkadaşlar neredeyse etraf geniş yük araç dolu maşallah yani. Tır pardon. Nach 80 Metern biegen Sie links ab, A7, E45. Biegen Sie links ab. Kendime gelmem lazım. Açken harbiden bilmiyorum kameraya nasıl yansıyor ama şu an berbatım yani. Bir omlet yapacağım üşenmeden. Onun benim almışım işte yani. Bak aç. Şu kayboldu zannettim. Az önce indirdim bunu da. Kendi kendime söyleniyordum tam. Amerikan tırları gibi yapmalar lazım ya, böyle dar tırın içinde. Zor oluyor gerçekten. Etraf karıştı.
Önce salatamızı halledelim. Tuzumuzu yumurtayı çıkartalım. Ufak geliyor abi. Domatesi aç. Konuşamadım. Abi açken harbiden ne oldu lan bana? Kötü oldum şu an. Şöyle kokteyl domateslerini şöyle yapalım. Feta'yı. Tırcı adam aynı zamanda yemek yapmaktan anlaması gerekiyor. Yoksa aç kalırsın abi. Dışarıdan ye bir yere kadar. Hem parasal anlamda hem mide anlamında yani. McDonald's, burger falan nereye kadar yiyeceksin? Parasal anlamda nereye kadar restoranta gideceksin yani? Kiraz domatesi alıyorum. Bunları böyle ortadan iki. Sanatsal ruha gerek yok. Mideye gidecek sonuçta. Biliyorsunuz tırda yemek işini göster. Böyle arkadaşlar işte. Molaya durduğunuz zaman hem dinleniyorsunuz hem yemek yapıyorsunuz kendinize. Süper oluyor. Şu ışığı kapat. Peynirin hepsini buraya kullanırım ya. Gitsin. Burası tamam oldu. Ne yapacaktım? İçine ne atacaktım? Zeytin atalım. Ben şöyle zeytin kullanıyorum genelde. Yeşil çekirdek, ortası sarımsak. Sarımsak iyidir kış döneminde. Hastalıktan korur. Güzel. Biraz yağ döktüm mü? Tamam. Tuzda Lidl'dan şöyle bir marka var. Bundan alıyorum. Pratik oluyor. Bitince hemen şey yapıyorsun. Çünkü şöyle bir yap içine hazır. Size bir arada market tır alışverişimi gösteririm. Salata bu şekilde hazır. Yeterli. Şimdi omlet için yumurtaları ateşe edelim. Tuzumuzu attık. Karıştıralım. Bu da tamam. Ben şimdi pişireyim arkadaşlar. Dışarı çıkmam lazım. Omletimi yapayım, sonra yiyeyim, kendime geleyim. Enerjik bir şekilde sonra beraber yolumuza devam ederiz. Çünkü yemek yemem lazım. Kötüyüm şu an. Açken gerçekten ben değilim. Yemeği yedim. Gerçekten kendime geldim. Tırda da en büyük şey yapmak ayrı bir dert. Bulaşığı yıkamak ayrı bir dert gerçekten. Ama yapacak bir şey yok. Kahvemi de yaptım. Sabah kahve içememiştim. Dedim ki kolay indiririm falan. Hemen zık zık alırlar ama tahmin ettiğim gibi olmadı. Yapacak bir şey yok. Şimdi öğle vaktinde içmek nasip oldu. 1 saat 10 dakikada mola olmuş. İşte yol avantajı sende olduğu zaman molanı ona göre ayarlıyorsun ben gibi mesela. 45 yapmadım yani. Bazen böyle de oluyor genelde yani. %50 bazen 46 oluyor, hemen çıkıyorsun. Acil oluyor. Acil olmadığı zaman yarın inecekse ona göre ayarlıyorsun. Ona göre molanı yapıyorsun işte.
Yük yetişeceği zaman istersen 2 saat mola yap. Yarın orada ol, yine fark etmiyor. Ayarlıyorsun yani. Belli bir şeyler şoföre ait. Yani kimse seni arayıp o kardeşim niye 1 saat yattın devam et sür. Öyle bir dünya yok. Sabah 2 saat indirirken de anamız ağladı. Kahvaltıyı geç yaptık vesaire işte yani. Allah'tan bizim firmada yok burada. Öyle de firmada zaten ben çalışmam. Siz de çalışmayın. Sonuçta insanız. Mekanik değiliz yani. Kontağa bas, devam et, kontağı kapat, dur, yat. Uyu değil yani. Mola yaparken bile sonuçta bir faaliyettesin. Yemek yapıyorsun kendine, bulaşını yıkıyorsun vesaire işte. Tırcılık sadece direksiyonun başına A noktasından B noktasına git değil. Gördüğünüz gibi yani sabah. Bugün sabahtan beri beraberiz yani arkadaşlar. Yani sizi resmen sağ omzuma doğru almışım. O şekilde gösteriyorum şu an her şeyi şeffaf bir şekilde. Farklı bir kamera açısına gireyim dedim. Farklı, biraz kendim olayım dedim. Doğal olayım. Hani yok şöyle daim olur, böyle takıntım yok. Olduğu gibi arkadaş. Yani olduğu gibi arkadaşlar. İster güzel çıksın, ister kötü çıksın. Ben yine de elimden geleni yapıyorum tabii. 393 kilometre var. 240 kilometre düz gideceğim. Son 70'e gireceğim işte. O 70'e girdiğim yerde bir yerde pauza yaparım diye düşünüyorum. 240 kilometreyi 3 saat gibi bir yolda alırım. Saat 2 3, 4, 5, 5,5 gibi falan dururum yani. Daha fazla gidemem zaten. Son parklarda yerde olmuyor yani Almanya'da, biliyorsunuz, kronik sorun. 6,5'ta da 45 yapman gerekiyor diyor. 100 kilometreyi sürerek o yüzden kendime böyle zaman kazandırdım işte. Biraz aç kaldık, kötü olduk ama yapacak bir şey yok. Böyle fedakarlıklar da gerekiyor işte. Ama sonrasında 1 saat 10 dakika gibi bir mola yaptım yani. Sonrasında işte 1 saat 10 dakika mola yaptım. Gayet iyiydi. Şimdi yoluma çıtırından devam ediyorum. Böyle işte. Burada göllerin üstü buz tutmuş ya. Şaka gibi ya. Bilmiyorum, şöyle hemen hızlı bir şekilde göstereyim size, gözükecek mi? Şurada göl var. Üstü hala buz yani. Böyle işte arkadaşlar. Ben yol almaya devam edeyim. Size böyle dümdüz otoban gösterip de boğmak istemiyorum. Anlık kafama estiği kendimce önemli anları sizinle paylaşıyorum. Biraz da kahvemi yudumlayayım. Şimdi kamera açıkken kahve içmek istemiyorum. Şapşup ağız sesim gelir. Gerek yok yani bu tarz şeylere. 213 kilometre yolum kaldı. Kassel'den geçiyorum şu an. Meşhur Kassel dağlarına gireceğim birazdan. Ve zaten bu sefer neredeyse hiç yük yok yani. Hiçbir şeye basar göstermiyor. Toplasan hepsini 2 ton ya da 3 ton çıkar arkadaşlar. Şimdi rampalarda milleti tokatlama zamanı. Böyle yük olmayınca, fazla ağır olmayınca bu Kassel rampalarına girmek çok hoşuma gidiyor. Dedim ki biraz size canlı göstereyim bunları. Böyle yük her zaman denk gelmez yani. Böyle havada da bu Kassel rampalarını genelde yakalayamıyorum pek. Sıkıntı oluyor ya gece vaktinde ya karanlık vaktinde, kamerada düzgün çekmeyince, fazla ışık olmayınca o aksiyonu, o şeyi göremiyorsun pek. Önde bayılan bir adam, sağlam yüklü yalnız o. Vitesi de küçültmedik az önce. Şunu şimdi biraz kısalım gerçek şimdi. Varan bir, dayı görüşürüz. Kassel'le hava 7 derece, şaşırtıcı.
Bazen Almanya'da yükseğe çıkınca hava ısınıyor. Garip bir şey gerçekten. Şu an olduğu gibi. Burası Fulda'ya kadar böyle bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı. Böyle 20 ton, 22 ton olunca bu rampalara girince zaten geçmiş olsun yani. Az önce çıktım işte gördüğünüz lavuk en o 40'a falan düşmüş yani. O derece düşüyorsun. Sonra tekrar hızlanıyorsun, tekrar şey yapıyorsun. Sıkıntı oluyor yani. Sıkıntı dediğim yorucu oluyor işte şoför için. Ha, şimdi böyle durumda da eyvah çizgiyi kaçırdık. Şimdi böyle durumda da bazı yüklüler rampa aşağı salıyorlar böyle. Mesela öndeki sallıyor. 92 gidiyor şu an. Birazdan fren koymaya başlar. Hala koymadı. Motor frenini devreye alır. Retarder basmadı. 87'ye düştü. Rampa geliyor, onu hızlı girmeye çalışacak. Salıyor 92. 90. Düştü. Şimdi kuyruğa girdik. Birazdan gelecek bir rampa var. O kuyrukta hepsini geçeceğiz yani. Tonajlı olanlar. Biz de olabilirdik ama Allah'tan değiliz. Devam. O yüzden. Almanya'nın en uzun otoyolundayım. 7 numara. Kuzeyden güneye uzanıyor. Kuzeyden giriş yaptık. Bayağı bir gideceğiz. Dayko frene bastı. 76'ya kadar düştü. Ben attım kendimi sola. Şimdi salacak. O adamda wash machine varmış. Yeni Mercedes Actros. Bizim firma da alsa keşke şundan. L kabinini çok istiyorum özellikle. Eyvah eyvah. Yol çalışması geliyor. Dayı vermeyeceksin mi yolu artık yani? Neyi bekliyorsun yani? Oo. Lastik kalmış mı ya? Da araya girdi garip bir şey. Aa burada bir şey yokmuş gibi niye sağ tarafa yönlendiriyorsun, yasaklıyorsun orta şeyi? Son dakika giriyor yani bak şimdi. Beyaz arabanın yaptığına bakın. Düşürelim vitesi. Tamamdır. Mevzu bizde. Ortada kaldık mecbur. Mecbur kaldık. Mecbur kaldık ortada gerçekten. Bunun yüzünden. Hadi geçelim seninle. Dankeschön, dankeschön. Discordia, mazot kasanlar. Bu firma zaten yavaş gidiyor. Biz hızlı gidenine denk geldik herhalde. Rampa aşağı salıyor. Sağ ol baba. Sıkıntı yok. Geliyor şimdi. Merak etme. Ya buraya gelince en azından aksiyon geliyor böyle. İnsan kendine geliyor böyle, uyku şeyinden çıkıyor. Yani Hamburg'dan çıktığımdan beri neredeyse dümdüzdü Kassel'e kadar yani. Burada en azından böyle akşam saatinde iyi oluyor. Ya, geçmiş olsun. Tıkandı. Ekonomi modunda rampaya girersen böyle olur. Mazot kasacağım diye. Yedik onu. Yalnız arkadan bir tane Mercedes geliyor. Muhtemelen bunun açık şeyi. Tampon yapıyor bana. Geçecek birazdan zaten.
Çıktı sollamaya. Yüklü mü o? Yüklü değil abi, adam hızlı gidiyor harbiden, helal olsun. 520'lik falan herhalde o. Oo. Çift şeymiş. 630'luk. Eyvah. Ben de diyorum bu niye bu kadar hızlı gidiyor? Adam tabii hızlı gider. Affetmiyor hiç. Bizde geçen oldu. Plate'in orada çift şey var yani. Frigo çekiyor muhtemelen. 50 zaten. O yüzden 640'lık Mercedes. Adam canavar gibi gidiyor bak. Pavyon gibi de süslemiş onu. Şimdi Kassel'de böyle bir yer var bak. 60 diyor. Arabalara 100 diyor. Dümdüz yol. Buraya 60 veriyor. Karşı şeride de aynı şekil. Sol tarafa radar atmışlar. Yani şu 60'lık kısmı hiçbir zaman anlamadım bu Kassel'de yani. Bak diğeri Mercedes yavaşlamadı, hiç umursamadı, devam etti. Ya radar yok şu an burada, biliyorum bu tarafta. Gitsen gidersin ama arkadan polis de gelebilir, sivil de olabilir işte. 80-90'la geçtiğin zaman ehliyet verme sebebi olabilir yani. 60 gidiyorsun bak. Tam rampaya gelirken yasak kalkıyor garip bir şekilde. Arkadan biri hızlı bir şekilde geliyor. Gel bakayım baboş. Bir tane daha Mercedes geliyor. Ama hızlandım ben. İnşallah yersin beni. Bu geçemeyecek. Tonajlı. Ya bakın 60'ın sonunu burada veriyor. Tam böyle rampaya çıkarken. Çok garip bir şey yani ya. Bu anlayamayacağım burayı. İkisini beraber yeriz burada. Ama diğer adam da tonajlı olduğu için rampa aşağı salacak şimdi. Çünkü bayağıdır önümde bu, biliyorum. Salmaya başladı bile zaten. Zorlamayacağım hiç. Çünkü ben rampa aşağı salsam gitmem. Yani burada bir aşağı bir yukarı arkadaşlar. Bir aşağı bir yukarı. Şu olaya da karşıyım. 3 şeritli yol. Yüklü olan var, yüklü olmayan var mesela. Sollama yasağı getiriyor. Mesela öndekiler 40'a indi yani şu an. İnanılmaz derecede düştü. Bu yolu yapan mühendise teşekkür ediyorum yani. Gerçekten. Düşünmesi gerekiyor çünkü. İki şeritli olsa zaten çıkma. Ama 3 şeritle de bu yapılmaz yani. Burada öndekiler, mesela bu öndeki 60'la gidiyor adam. Şimdi diyeceksin ki kuralları tanımıyorum. Düşüncelerinizi yorumlara yazın arkadaşlar. Siz olsanız ne yapardınız yani? Fazla basarınız yok, tonajınız yok. Millet 40-50 çıkıyor rampayı. Arkasından beklerdiniz, yoksa ben gibi seri şekilde sollayıp tekrar şeride geçer miydiniz? Adrese 100 kilometre kala durdum arkadaşlar. Süre bitti. 5.30'da başlamıştım. Saat oldu 17.45. Ürün yarın sabah saat 7'de inecek. 5 gibi falan uyanırım. Elimi falan yüzümü yıkarım. Bir kahve yaparım. Sonra yola devam ederim. İşte parts falan kontrol ederken 17.45 ya da 6 gibi yola çıksam saat 7'de orada olurum yani. Zaten 7'de de indirme terminim var. Ya da termin yok, 7'de indirmem gerekiyor. Sonra Duisburg'a gidip 4 koli alıp Dessau yükleyeceğim. Oradan belki garaja gidip dorseyi değiştirebilirim. Çünkü biliyorsunuz sağ arka tarafı uçurduk. Yük indirirken ufak bir arıza oldu. Vinçle falan düzelttik.
Bir daha da o tarafı kaldırmamamız gerekiyor. Yapılması gerekiyor. O yüzden bir dorse değişimi olabilir. Yarın da kayıt açmayı düşünmüyorum çünkü karanlık oluyor. Karanlıkta bir şey indireceğim. O yani zaten yükler basit. Bu sefer indirme kolay olacak. Çatıdan olmayacak, ştapla ile indirecekler arkadaşlar fabrikada. O yüzden sorun yok yani. Sadece orada bir vinçle indirme olduğundan dolayı, çatıya 0-0 olduğundan dolayı pimapenler o yüzden öyle yukarı kaldırdık. O yüzden basınç kaldıramadı. Sağdan patladı işte, ya da ömrü o kadarmış. Zaten dorse biraz eski, 4-5 yıllık dorse. Yeterince sağ solda çıtır hasarlı vurukları var. Öyle ufak bir iş kazası oldu yani. Kolay yükledim. Tonajı kolay. İndirmesi zordu arkadaşlar ya. Yüklemek de kolaydı. Sadece sol tarafı yükseğe kaldırdım. Ştaplayla yüklediler. Ştapla olsaydı o derece olmayacak. Daha seri indirdim. Vinçle olunca işte 2 saat, 2,5 saat. Bazen 3 saatinde alıyor işte. Girdiğim alanı zaten siz de gördünüz. İnşaat alanı. Dar manevra. Zor çıktım. Olduğunca elimden geldiğince, aksiyon geldikçe bir şeyleri paylaştım sizinle yani. Size bir detay göstereyim. Olur da tırların şurada park ettiği yerde yer bulamazsanız, Almanya'da şöyle ben gibi benzincinin bu tarafına, önüne böyle park edebilirsiniz. Kimse bir şey demiyor. Sadece girişi çıkışı kapatmayacaksınız. Şurada sol tarafında da bir araç var. Gördüğünüz gibi. Ben şimdilik durdum böyle, bu akşamı burada geçireceğim. Kendinize iyi bakın. Yolunuz açık olsun. Görüşürüz. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Ben şimdi dinleneyim, yemeğimi yapayım.